Herkese merhaba arkadaşlar. Astronom Astroloji Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Berçin. Umarım her şey yolundadır. Zor zamanlardan geçiyoruz. Gökyüzünün biraz sert hareketleri var. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda, yeni ay videosunda bazı olumsuzluklardan bahsetmiştim. Ve maalesef ki bunların gerçekleştiğini de görüyorum. Bu dolunayda yani 21 Temmuz'da gerçekleşecek olan analitik derecedeki Oğlak Dolunay'ında da biraz sert etkiler var. Uzun zamandır beklediğimiz bir takım şeylerin sonlanmasını bu dolunayda aslında göreceğiz. Elimden geldiğince bu videoda size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar dolunay etkilerini. Tabii ki yine sabit yıldızlardan bahsedeceğiz. Hem ayın hem de güneşin aktivasyon indeksinde olan iki tane önemli sabit yıldız var ve tabii ki bununla birlikte de etkileşimde olan size takım yıldızdan bahsedeceğim ve tabii ki etkilerinden bahsedeceğim. Ama öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Her seferinde hatırlatıyorum biliyorum ama ne kadar fazla like olursa o kadar çok insana bu videoların ulaşmasını sağlamış oluruz arkadaşlar ve sizlerin sayesinde olmuş olur bu da. Bu yüzden de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi haritamı açıyorum ve ufak ufak size bilgiler vereceğim bu dolunayla alakalı olarak ve akabinde de yine her zaman olduğu gibi dünya etkilerinden bahsedeceğim. Yani dünyasal olarak net etkiler verebilecek bu dolunay, bölgesel olarak da size bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, 21 Temmuz Oğlak Dolunay'ında Terazi burcu yükseliyor zaten arkadaşlar. Tabii ben İstanbul olarak haritaya bakıyorum. Yani Ankara olarak da sonuçta bakılabiliyor. Sadece bir derece farkı oluyor. Ama ben hani İstanbul'da yaşadığım için şu an İstanbul olarak bakıyorum arkadaşlar. Ve Terazi burcu Batı'yı biliyorsunuz ki vurgulamaktadır. Burada denge ve eşitliğin aynı zamanda adaletin, hukuk temalarının gündeme geleceği bir zamanlar içerisinde olacağız. Çünkü burada terazi bu alanları dengelemek isteyecektir arkadaşlar. Ancak bu alanlarda sonlanma, uzun zamandır yine bekleyen, aynı zamanda tamamlanamayan birçok şeyin de neticelenmesi söz konusu olacaktır bu analitik derecede arkadaşlar. Tabii ki Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek bu dolunay ve bu dolunayın biraz bize ve çevremizdeki insanlara sorumluluklarımızı ne kadar aldığımızı gösterecektir. Ne kadar organize olduğumuzu, ne kadar çaba gösterdiğimizi ve çalıştığımızı, aynı zamanda da bugüne kadar istediğimiz şeyleri veya geçmişte bıraktığımız şeyleri nasıl planladığımızı, hayata geçirdiğimizi aslında bir şekilde bize gösterecek ve ona göre yapmak istediklerimiz hakkında ya devam ya da tamam dedirttirecektir bize, bilginiz olsun. Eğer bir yerlerde bir aksama, bir sorun, bir problem varsa bu alanlarda da bu 29 derece size bir takım krizleri hatırlatabilir ya da bu krizleri ortaya çıkartabilir. Size bir takım yine bunlar problemlerle dönüş yapabilir arkadaşlar. Yani bir nevi böyle bir takım yine karmaşık bir takım olayların içerisinde olabilirsiniz ve onları çözmek için uğraşabilirsiniz. Uzun vadeli hedefler yine belirlemek ve bu hedeflere yavaş ve güvenli adımlar ile ilerlemek için belki de biraz bu dolunayda düşünmemiz hani gerekecek. Burada biraz öncelikli olarak duracağız, bazı şeyleri tartacağız, önümüze koyacağız. Hangi alanlarda acaba sorumluluk alabiliriz ya da hangi alanlarda biz başarılı olamadık? Hani bununla ilgili olarak biraz kendimize muhakeme yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu alanları bir şekilde neticelendirmek isteyecek. Bu alanlarla ilgili de kararlar alacağımız bir dönem olacaktır. Tabii ki dünya astrolojisi olarak da ele alacağız ama bu dolunayda devlet ile ilgili işler, yine devlet görevlileri ile ilgili bir takım yine kararların oluşması, neticelenmesi veya değişimi söz konusu olabilir. Ani bir takım yine değişiklikler, ani yine bir takım istifalar ya da görevi yine bırakmalar gibi
bir takım olayları bu dolunayda görebiliriz arkadaşlar. Finansal yine konular, ekonomi ve endüstri adına da bir takım olayların yine gündeme geleceği, bir takım yine kararların alınacağı, etkilerin olacağını bu dolunayda gözlemleyebiliriz. Çünkü bunlar Oğlak Burcu'nun yine ana konularıdır arkadaşlar. Özetle şunu söyleyebilirim. Bu dolunayda bir takım şeyler bitebilir ve yerine yeni şeylerin oluşması ya da gelmesi mümkündür. Ancak bunun için sağlam bir temel ya da yapı olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da Oğlak Burcu'nun yine doğasındadır. Ancak bu biraz zor ve sıkıntılı, aynı zamanda da düşünceli olabilir. İşte biz bu dolunayda aslında tam ve net olarak bunu deneyimleyeceğiz. Tabii ki bu dolunayda sabit yıldızlardan da etkiler alıyoruz ve aynı zamanda yine takım yıldızlarında etkilerini bu dolunayda göreceğiz arkadaşlar. Hemen biraz da onlardan size bahsetmek isterim. Öncelikli olarak ayın Indus takım yıldızında Persiyan sabit yıldızıyla bir kavuşumu var ve aktivasyon indeksi oldukça yüksek oluyor. Şimdi burada biraz Indus'tan size bahsetmek istiyorum. Şimdi Indus aslında mitolojik olarak ava giderken bir elinde ok ve mızrak ve diğer elinde ise daha fazla oku tuttuğu geleneksel bir kabilenin kaslı bir üyesinin görüntüsüyle aslında temsil ediliyor mitolojide arkadaşlar. Tabii burada Afrika kıtasından, yine Karayipler'den ya da Madagaskar kabilelerinden bahsedebiliriz. Ve bu neticede arkadaşlar insanın yine doğasıyla bağlantılı olan ve onun yine bereketine en doğrudan bağlı olan birincil enerjilerle de kendini aktive eden bir takım yıldızdır arkadaşlar. Tabii ki bu takım yıldızı daha geniş bir coğrafya yine bölgesine çeşitli kültürleri temsil ettiğinden bu takım yıldız bölgesel ve ulusal aidiyetle yine koşullanan mücadeleyi de bize anlatmaktadır. Yani bir nevi yine bir takım mücadeleler içerisine devletler olarak girilecektir. Bize bunun işaretini veriyor aslında burada bu takım yıldızı. Tabii ki burada mücadele, cesaret, ataklıkla ifade edildiği için spor ve rekabeti de ifade etmektedir. İnsanlarla doğa ve aynı zamanda insanlar ve hayvanlar arasındaki güçlü bağlantıyı da ifade eder. Bundan dolayı da biliyorsunuz uzayan ve süregelen bir olayımız var bizim kendi ülkemizde. Bununla ilgili bir sonuçlanmanın olabileceğini bu dolunayda size söyleyebilirim arkadaşlar. Aynı zamanda yine diğer ülkelerle, diğer kültürlerle, diğer din ve dildeki insanlarla bir takım etkileşim içerisinde olacağımız bir zaman olacaktır. Peki ay ile temas ettiğinde bize ne takım etkiler veriyor? Biraz da ona bakalım. Bir kere burada kişinin yani bizlerin birey olarak hani etkilendiğimizde yakın geleneksel kültürlerle bağlantılı kökenimizi işaret ediyor. Belki geçmişten gelen bir takım köklerle alakalı bir olayların ortaya çıkması veya var olan bir takım şeylerin uzun zamandır yine çözülememiş olan bir takım şeylerin bu dolunayla birlikte çözülmesi söz konusu olabilir kendi adımıza bu sabit yıldızın etkisiyle ay ile kavuşumunda. Genel olarak baktığımızda ay burada biliyorsunuz Oğlak Burcu'na burada zararlı konumda çalıştığı için burada savaşkan ve çatışma sırasında bir takım insanları burada ön plana çıkartıyor ve bu da savaş enerjisinin aktive olabilmesini aslında bir şekilde bize gösteriyor. Yani şu olabilir, halihazırda sıcak bölgelerde olan bir takım etkileşimin hararetlenmesine burada işaret edebilir. Burada ay ile birlikte bu Persiyan sabit yıldızının kavuşumuyla bu etkinin de olabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii karşıt açıda da biliyorsunuz ki Argon Navis takım yıldızının içerisinde 4 ayrı yine takım yıldız kümeleri var. Çünkü Argon Navis 4 tane katmandan oluşuyor arkadaşlar. Argon Navis de Puppis takım yıldızından etki alıyor ve burada Puppis takım yıldızı içerisinde Rehla dediğimiz bir Jüpiter ve Satürn yine karakterindeki sabit yıldızla tam bir aktivasyon indeksi sağlıyor. Bu da bize ne gösteriyor? Onu söylemek istiyorum. Burada söyleyebileceğim şey şu olabilir arkadaşlar. Bu da tabii karşıt etki almasından ötürü bir kere hayal kırıklıkları, sahtekarlıklar,
oluşabilir. Özellikle bizim kendi kişisel hayatlarımızda. Burada önemli olan bir kişinin yanlış bir şey yapması nedeniyle büyük bir takım etkileşimin ortaya çıkmasına vurgu yapabilir. Burada güneş olduğu için bu bir şirketin yine başındaki ya da ülkenin yine başındaki biriyle alakalı olarak yapmış olduğu bir hareketten büyük zararların oluşabileceğine vurgu yapan bir sabit yıldızdır aslında. Hani etkileşimini hani anlatmaya çalışan bir enerjiyi aslında burada vurgular arkadaşlar. Tabii ki burada yurt dışında bir takım yine başarıları burada. Destekler bu. Sabit yıldız seyahatlerde olumlu etkiler verir. Ama burada aynı zamanda da şunu söyleyebilirim. Kariyerde bazı zorlukları yani bu bizim kendi sosyal hayatımızda da olabilir ya da söylediğim gibi ülkenin liderleriyle alakalı da olabilir ya da bir şirketin yine başındaki bir yöneticinin kariyerindeki bazı sıkıntı ve sorunları da burada yine ortaya çıkartabilir ve bu sabit yıldızla bunlar tetiklenebilir bu dolunayla birlikte ve bunun neticesinde bir takım yine sonlanmaları, bir takım yine bitişleri de ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Yani sabit yıldızlar bu 29 derece analitik'teki bu Oğlak Dolunay'ında ciddi şekilde bir takım olayları ortaya çıkartıp gün yüzüne çıkartacak ve ya devam ya da tamam dedirttirecektir arkadaşlar ve biz bunları bir şekilde medyadan da izleyeceğiz. Şimdi dünya etkilerine genel olarak söylüyorum. Ülkemiz olarak da tabii ki etki alıyor ama arkadaşlar genel olarak şunu söyleyebilirim. Genel olarak dünya etkilerinden bahsediyorum. Lütfen bu söylediklerimi sadece Türkiye için ele almayın. Tüm dünya geneli olarak bize bu dolunay nasıl etki verecek? Hemen onlardan da size bahsediyorum. Haritayı da zaten hemen göreceksiniz. Şimdi bir kere hükümetler adına zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir. Güç bir kere burada kayıpları olabilir. Olumsuz etkiler alabilirler özellikle devletler. Ülkeler adına kontrol dışı yıkıcı olayların oluşumu ya da bir takım yine protestolar ya da hani olayların ortaya çıkması ve ülkedeki güvenlik güçlerinin bunu kontrol etme sıkıntısıyla karşı karşıya kalması gibi etkiler oluşabilir. Dünya genelinde ekonomik bir takım olayları bu alanda gözlemleyebiliriz. Özellikle Ağustos ayı bu alanda çok ciddi risk, resesyon söyleniyor. Resesyon etkilerinin olabileceği bir aydır. Tabii ki bu söylediğimiz kesin değil ama bununla alakalı bir takım etkiler söz konusu olabilir arkadaşlar. Liderlerin burada konuşmalarıyla halkın önünde olduğu bir takım yine zamanlar olacaktır. Önemli bilgi paylaşımları ve aktarımlar burada halka karşı yapacaklardır. Gelecek hedefler ve planlarla ilgili yoğunlaşarak bunların aktarımlarını sunacaklardır. Yine aynı zamanda liderler arasında iletişimlerde gerginlikler ve yine çekişmeler, bu denli diyalogları gözlemleyebiliriz ve bunun sonucunda hukuki davalara dönüşebilecek bir takım etkileşimleri de verebilir bu dolunayda arkadaşlar. Aynı zamanda tekrar bu geçtiğimiz yeni ay evresinin içerisinde olduğu gibi ülke liderlerine karşı bir takım yine suikastlerin yine gelişme enerjisinin olduğu bir dolunay enerjisi mevcut. Örgüt ya da terör örgütlerinin eylemleri de yine aynı şekilde olabilir. Aynı zamanda saldırı içerikli şiddet eylemlerinin artabileceği ve yine patlamaların ve yangınların çok fazla ön planda olabileceği bir dolunayı deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Da halkın eğitim ve öğretim alanına önem yine vermesi ya da bu alanlara ilgi göstermesi ya da bir takım yenilikler içerisine girmesine yine bu dolunayda mümkündür. Çünkü bir takım şeyleri burada sonlandıracaklardır ve yine bir takım şeylere burada başlayacaklardır arkadaşlar. İletişim ve yer yine değiştirme, özellikle taşınmayla alakalı bir artış olabilir. Özellikle halk içerisinde bunu gözlemleyebiliriz. Medya ve yayıncılık adına da başarılı işlerin gündeme geleceği zamanlar içerisinde olacağız.
Ay Oğlak Burcu'nda arkadaşlar olduğu için özellikle burada kazalara karşı dikkatli olunması gereken bir zaman yine dilimindeyiz. Aynı zamanda hastalıklar adına da artışların söz konusu olabileceği bir takım etkiler alabiliriz. Ayrıca yine komşuları, bu sınırdaki komşu ülkelerle yine diyaloglarda bir takım yine gerginlikler ve riskler söz konusu olabilir. Bununla ilgili bir takım haberler çıkabilir yine dünya genelindeki ülkeler adına. Hava olaylarında arkadaşlar ani yine değişimler söz konusu olacaktır. Sert yine rüzgarlar oluşabilir. Fırtınaydı, kasırgaydı, özellikle Uranüs'ün açısı ile şiddetli yıldırımları gözlemleyebiliriz dünya genelinde. Bu takım etkiler oluşabilir ve bunun neticesinde toprak mahsulleriyle ilgili bir takım yine zararlar ve ziyanlar da gündeme gelebilir. Ayrıca radikal yine düşünceler oluşabilir ve yeni yine yasalar adına bir takım girişimler yapılabilir ve yeni kararlar alınabilir arkadaşlar. Ancak bu tasarılar oluşurken uygulamada bir takım sıkıntı ve sorunlar çıkabilir, engellemeler olabilir ya da problemler oluşabilir. Ülkeler adına arkadaşlar özellikle ödemeler, harcamalar adına da ve yine tahsilatlar adına da bir takım yine zorlanmalar söz konusudur. Faizlerde arttırma gidilebilir, vergilerde de artışlar gözlemlenebilir. Özellikle ani ölümler söz konusu olabilir arkadaşlar. Bunu tıp dünyasında da gözlemleyebiliriz ve özellikle iş adamlarında da bunu gözlemleyebiliriz. Ani kayıpları ortaya çıkartabilir. Askeri alanlarda da yine beklenmedik bir takım yine gelişmeler olabilir, operasyonlar olabilir. Bazı ülkelerde belki de darbe girişimlerini gözlemleyebiliriz ya da şiddetli saldırılar olabilir. Bunları ani şekilde hiç beklemediğimiz zamanlarda yaşayabiliriz ve görebiliriz. Tabii bunların hepsi birer ihtimal. Yani illa bu şekilde olacak diye bir etki yok. Sadece açısal ve enerjisel olarak bir takım buna benzer etkileri veriyor bu dolunayda. Şunu da söylemek isterim ki arkadaşlar, yıkıcı depremler ve özellikle volkanik aktivitelerinde artacağı bir dolunay olacaktır ve Ağustos ayında bunu fazlasıyla göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle Uranüsyen etkiden dolayı bu ciddi şekilde aktive edebilir. Ama tabii bu illa bizim ülkemizde olacak diye bir kaydı yok. Dünyanın her yerinde olabilir. Zaten bunu dünyanın her yeri için söylüyorum. Sadece Türkiye için değil ama tabii ki Türkiye'nin de aktive olabileceği ihtimalleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor ki zaten birçok yine jeoloji mühendisi de bu konuda uyarılarını yapıyor. Biliyorsunuz ki deprem bilimcisi olarak bizler deprem bilimcisi değiliz ama etkisel, enerjisel olarak haritadan ve geçmiş istatistiklere baktığımızda o kavuşumlarda, o derecelerde, o burç etkilerinde bu takım deneyimleri yaşamışız ve olmuş. O yüzden de biz de bu konuda olabilir diye biliyoruz arkadaşlar. Etki alabilecek ülkelere baktığımız zaman bir kere kendi ülkemiz olarak burada ele aldığımızda bu dolunaydan en fazla etkilenecek olan yerler arkadaşlar batı. Yani şöyle söyleyebilirim. Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, tabii ki İstanbul, İzmir, özellikle Manisa, Muğla. Buradan çok fazla etkileniyor arkadaşlar. Onun haricinde yine doğu kısmına baktığım zaman ise Erzurum, Erzincan, Bingöl, Van. Buralar çok etki alıyor. Ağrı yine. Bizim ülkemizde etki alan yine bölgeler buraları. Bunun dışında etki alabilecek olan ülkelere baktığımda ve bölgelere Rusya, Mısır ve Orta Afrika komple etki alıyor arkadaşlar. Jeodezik haritaya göre baktığımda burada Filipinler ve Endonezya, Çin'in özellikle doğu kısmı ve Japonya ve tabii ki yine o Güney Kore bölgesi etki alıyor. Buralarda bir takım sismik aktiviteler olabilir. Aynı zamanda yine Avustralya'nın da orta kısımları etki almaktadır. Tayvan, Çin yine buraya çok şekilde dikkat yine çekiyorum. Tayvan ve Çin etki alıyor arkadaşlar. Güney Amerika bölgesinde Venezuela, Brezilya, Arjantin, Paraguay, Bolivya, Uruguay ciddi şekilde etki almaktadır bu dolunay etkilerinden. Evet, benim bu dolunayla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım size iyi şekilde bilgileri aktarabilmişimdir. Hepinize de öncelikle bu videomu izlediğiniz için sonsuz kere teşekkür ediyorum ama yine de hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız hem burada beni motive etmiş olursunuz
hem de birçok kişiye burada ulaşmış oluruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiye de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz bir değerlisiniz benim için. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bu dolunayda bir takım şeylerin net olarak karar verilmesini diliyorum. Eğer ki zorlanıyorsanız sizin içinde bir sonlanma olsun ve ondan kurtulun. Yepyeni güzel başlangıçlara yelken açın inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.